Keskin zekalı olarak nitelendirdiğimiz insanlar genelde pratik zekaya sahip kişilerdir. Günlük hayatta pratik zekaya sahip kişiler çok rahat hareket ettikleri gibi sürekli fikri sorulan insanlardır. Bu videoda pratik zeka ve dikkat gerektiren sorular soracağız. Kaç soruya doğru cevap verdiğinizi, varsa sizin alternatif cevaplarınızı yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Bir hastanın her biri 30 hap içeren 2 şişesi var. Her gün her şişeden birer hap almak zorunda. Ama bir gün ilk şişeden hap alıp masaya bıraktıktan sonra yanlışlıkla hemen yanındaki ikinci şişeden 2 hap düşürür. Haplar birbirinin aynı görünüyorlar. Bu yüzden onları ayırt edemiyor. 30 günlük sürenin tamamı boyunca tedavisine dikkat etmek zorunda ve mutlaka doğru hapları almalı. Hasta ne yapmalı? Eğer süre yetmezse sayacı durdurup düşünebilirsiniz. Hasta biri ilk şişede ve 3'ü masada olmak üzere 4 hap kalana kadar her şişeden bir hap almaya devam etmelidir. 29. günde hapları 2'ye böler ve her haptan yarımşar tane içer. 30. günde hapların kalan yarısını içer. Hayatta lazım olacak pratik zeka örneklerinden biri olan bu soru, sizin ne derece sağlam zekalı olduğunuzu anlamaya yönelikti. Eğer doğru cevap verdiyseniz gerçekten de güçlü bir zekaya sahipsiniz. Zekanızı kullanmayı da iyi biliyorsunuz. Eğer cevap veremediyseniz soruları bütün olarak görmeye ve sonra aşama aşama çözmeye çalışın. Bu soruda üzerinde düşünülüp alternatifler değerlendirerek çözülebilecek bir soruydu. Belki de daha uzun bir süreniz olsa soruyu yanıtlayabilirdiniz. Acelecisiniz. Zeka durumunuz orta. Eğer yanlış cevap verdiyseniz çözmeye çalıştığınız için doğru yoldasınız. Soruyu iyice inceleyin ve nerede hata yaptığınızı görün. Gelişmeye açıksınız. Ali ve Veli ikiz kardeşler. Veli, Ali'den birkaç dakika önce doğmuş. Ama hayatlarında birkaç defa Ali doğum gününü Veli'den 2 gün önce kutladı. Bu nasıl oldu? Ali ve Veli 180. meridyene geçerken bir uçakta dünyaya geldiler. Veli 1 Mart'ta doğdu. Ali 28 Şubat'ta doğdu. Bu nedenle artık yıllarda Ali doğum gününü Veli'den 2 gün önce kutluyor. Zeka ve bilgi gerektiren bu soru sizin hikaye yazma becerinize odaklanıyor. Hikaye yazma becerisi özellikle dedektiflik bulmacalarında işe yarar. Bu şekilde suçlunun kim olduğu mantık dizisiyle ortaya çıkartılır. Eğer doğru yanıt verdiyseniz hem coğrafya bilginiz iyi hem de dedektiflik becerileriniz gelişmiş. Zeki birisiniz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz ve bu Ali daha önce kutlamak istemiş, doğum gününde işi varmış gibi absürt bir cevap değilse cevabınızı yorumlar bölümünde paylaşın, tartışalım. Cevabınız saçmaysa zor durumlardan basitçe sıyrılmaya çalışıyorsunuz. Ama bunun için keskin zeka gerekir. Zeka durumunuz iyi değil. Eğer cevap veremediyseniz zeka durumundan önce bilgi durumunuzu gözden geçirin. 180. meridyenin durumunu iyice öğrenin. Bunun gibi minik bilgiler her zaman işinize yarayabilir. 5 adam camiye giderken yağmur yağmaya başladı. 4'ü ıslandı, biri kuru kaldı. Neden? Adamlardan 4'ü hayatını kaybeden tabuttaki adamı taşıyordu. Eğer doğru cevap verdiyseniz dikkatli birisiniz. Dikkat gerektiren zeka sorularında başarılısınız. Zekanız yerinde.
5 adamın neden camiye gidebileceğini sorguladınız ve sonuca ulaştınız. Eğer cevap veremediyseniz olayı zihninizde canlandıramadınız. 5 adam neden camiye gidiyor? Neden 6 ya da 4 değil de 5 sorularına yanıt aramalıydınız. Sorgulama yapan zekanız iyi durumda değil. Bir ülkede tüm karı kocalar ilk kız çocukları doğduktan sonra çocuk sahibi olmayı bırakırlar. 1000 yıl sonra ülkedeki erkeklerin oranı yaklaşık olarak ne olacaktır? %50'dir. Bunun nedeni ülke hangi doğum planına sahip olursa olsun her doğumda erkek veya kız çocuğu sahibi olma ihtimalinin %50 olmasıdır. Satranç oynarken gerekli olan ilerideki hamleleri görebilme durumuna benzer bu soruyu doğru yanıtladıysanız zeki birisiniz. Kız ya da erkek çocuk doğma ihtimali zaten %50 iken elbette ki kadın erkek oranı değişmeyecektir. Eğer yanlış cevap verdiyseniz ve kız çocuklarının daha çok olacağını düşündüyseniz heyecanlı ve hemen karar veren birisiniz. Kararlarınız doğru olmayabilir. Daha sakin düşünün. Eğer erkekler daha çok olur dediyseniz belirsiz dış etkenlerin belirli durumları değiştirebileceğine fazla inanıyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü şans oyunları gibi kimi zararlı alışkanlıklar bu düşünce tarzından beslenir. Elinizdeki 10 lira gerçek ve belirli bir durumken daha fazla para kazanıp kazanmama durumu belirsiz bir oyuna yatırmak hiç de mantıklı bir davranış değildir. Çok dikkatli olun ve hayali vaatlere kanmayın. Eğer cevap veremediyseniz kararsız olduğunuzu görüyorum. Bu sizi zararlardan bir ölçüde korur ama doğru adım atmanız gerektiğinde de sizi durdurur. Bu yüzden belirli ve belirsiz olasılıkları iyi değerlendirin. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir Her Şey Meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.